Herkese merhabalar dostlarım, kardeşlerim, herkese selamlar. Bugün sizlere bahsedeceğim konu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci. Üyelikte destek verecek ve vermeyecek ülkelerden bahsedeceğim. Ayrıca son dönemlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki barış görüşmelerinin olumlu etkileri sayesinde Yunanistan da son dönemlerde resmi bir açıklama olmasa da ama Türkiye'ye eğer ki masaya yatırılır da tüm üyelere bir soru hakkı yöneltilir de Türkiye üye olsun mu diye Avrupa Birliği'ne sorarlarsa Yunanistan'ın bu konuda daha önceki vermiş olduğu veto hakkını olumluya çevirdiği yönünde birkaç gelişme var. Bunlardan bahsedeceğim. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci uzun yıllardır devam eden ve çeşitli dinamiklere bağlı olarak şekillenen karmaşık bir süreç. Bu süreç AB üyesi ülkelerin tutumları ve Türkiye'nin iç ve dış politikadaki gelişmeleri belirleyici rol oynamaktadır. Yunanistan geçmişte Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik çeşitli engellemelerde bulunmuş ve vetolar uygulamıştır. Özellikle Kıbrıs meselesi ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine karşı tutumunu etkilemiştir. 2022 yılında Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin Yunanistan AB üyeliğine ilişkin arzusunu destekleyen tek ülkedir, hala Türkiye'yi destekliyor demişti. 2024 yılına baktığımızda yeni Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise geçen gün yaptığı açıklamalarda, yani 2024 yılındaki ve bu seneki yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Yunanistan temelde Türkiye'nin AB Avrupa ilerleyişinden yanadır diyerek bir açıklamada da bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemlerde barış müzakerelerine başlaması iki ülkedeki daha önceki olumsuz havayı bayağı bir kırdığı görülüyor. Yani bunun sürecinde açıkçası şu an Yunanistan eğer Türkiye AB üyeliği önlerine gelirse evet diyecek diye pozitif yönde bir ilerleme var. Ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkeler arasında İtalya, İspanya, Portekiz ve İsveç gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde olumlu yaklaşmakta ve müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğini desteklemektedir. Özellikle Akdeniz ülkeleri Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağları nedeniyle üyelik sürecine sıcak bakmaktadır. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan ülkelerse Almanya ve Avusturya gibi ülkelerdir. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı mesafesi bir tutum sergilemektelerdir. Özellikle Almanya, Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını isteyen ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkeler Türkiye'nin demokratik standartlarda ve insan hakları konusunda eksikliklerini gerekçe göstererek üyeliğe karşı çıkmaktadır. Türkiye'nin AB üyelik süreci 2005 yılında başlayan müzakerelerle resmiyet kazanmıştır. Ancak ardından geçen süre zarfında çeşitli siyasi ve ekonomik engeller nedeniyle süreç yavaş yavaş ilerlemektedir. AB, Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü konularında ilerleme kaydetmesini talep etmektedir. Türkiye ise bu konularda adımlar atmaktadır. Bununla birlikte bazı AB üyesi ülkelerin siyasi engellemeleriyle karşılaştığını belirtmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin AB üyelik süreci hem Türkiye'nin iç dinamiklerini hem de AB üyesi ülkelerin siyasi tutumlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Yunanistan'ın veto hakkını kullanıp kullanmayacağı ve diğer AB üyelerinin tutumlarının ne olacağı bu sürecin geleceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda kesin bir sonuca varmak şu anda mümkün değildir ve süreç belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca son yıllarda Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine genç nüfusun sığınma taleplerinde belirli bir artış gözlenmektedir. AB Sığınma Ajansı verilerine göre 2021 yılında yaklaşık 24 bin Türk vatandaşı sığınma başvurusunda bulunmuştur. 2022'de 55 bin, 446'ya 2023'te ise 100.807'ye yükselmiştir. Bu 2022'den 2023'e %82'lik bir artışı işaret etmektedir. Sığınma taleplerinde bulunan kişiler bu artışın nedenleri arasında şunları sebep göstermiştir. Gençlerin ifade özgürlüğü, barınma sıkıntısı ve eğitim kalitesi gibi konularda yaşadığı sıkıntılar bulunmaktadır. Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, gençlerin Türkiye'deki mevcut koşullar nedeniyle yurt dışına yöneldiğini ve bunun ülkenin nitelikli insan sermayesini kaybetmesine yol açtığını belirtmektedir.
Özellikle Almanya Türk vatandaşlarının en fazla sığınma başvurusu yaptığı AB ülkeleri konumundadır. 2023 yılında Almanya'da yapılan başvuru sayısı 61.500 olarak kaydedilmiştir. Fransa ve Avusturya'da sırayla 12.373 ve 7.743 başvuru ile öne çıkmaktadır. Ancak Türk vatandaşlarının sığınma başvurularının kabul oranlarında düşüş yaşanmaktadır. 2019 yılında %54 olan kabul oranı 2023'te %24'e gerilemiştir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. AB üyesi olalım ya da olmayalım, ülkemizin her zaman hukuka ve adalete ihtiyacı vardır. Bu değerleri AB üyeliği olmaksızın da kendi iç dinamiklerimizle sağlayabiliriz. Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi için ifade özgürlüğü, eğitim kalitesi ve istihdam olanakları gibi temel konularda iyileştirmeler yapabiliriz. Peki sizin fikriniz nedir? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmalı mıdır, katılmamalı mıdır? Videomun sonuna geldiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.